Ulanbator trafik olarak çok ilginç bir şehir. Böyle olacağını okumuştum, biliyordum fakat bu kadarını beklemiyordum. Bir anda duruyor arkadaşlar. Tamamen duruyor. Yani hiçbir ilerleme söz konusu değil. Şu anda farklı bir bölgeye, farklı bir şehre gitmek için otobüs istasyonuna gitmeye çalışıyorum. Normalde oldukça kısa bir mesafe. Lakin çok erken çıkmama rağmen büyük ihtimalle inip arkadaşlar yürümem gerekecek. Videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, bir yolculuk videosu. Yeni şehirle tanışma, yeni bölgeyi sizlere gösterme videosu arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık ben böyle bir yarım saat kala yürüme mesafesi indim. Hava da çok güzel. Sırtımda çantalar olmasına karşın yürümeyi tercih ettim. Çünkü ne olur ne olmaz daha garanti geldi bana. Otobüsün içinde de sıkıldım açıkçası. Uzun zamandır çünkü otobüsün içindeyim. Oldukça kısa bir mesafe olmasına karşın otobüsün içinde oturarak bekliyoruz. Şöyle birazcık Ulanbator'un şehrin dışına doğru, yani ana merkezinin dışına doğru olduğu kısımları da sizlere bir göstermek istedim. Yine arkadaşlar sağda solda yeni binalar yapılıyor. Sağ tarafımızda binaları görüyorsunuz. Merkeze göre biraz daha eski gözüküyor. Bugün nereye gidiyoruz? Karakurum'a gidiyoruz arkadaşlar. Ben internetten bir otobüs bileti aldım ve aynı zamanda bir hostel ayarladım. Kaldığım hostel otogara oldukça uzun fakat kendilerinin ücretsiz bir şekilde transferi varmış. Kendileriyle mesajlaştım dün gece. Hani eğer böyle bir isteğin varsa bize bildir dediler. Ben de onlara saat 11'deki, zaten tek bir tane otobüs var arkadaşlar buradan. Günde bir tane otobüs gidiyor Karakurum'a. Bu otobüste geleceğimi bildirdim. Bakalım, umarım problemsiz bir şekilde gideriz. İnternet sitesinden aldım. Buranın bir internet sitesi. Hani bir problem olmayacağını düşündüm. İnsanlar oradan almış zaten. Umarım sorunsuz, problemsiz bir şekilde yolculuğumuza başlayacağız. İlk defa bu videodan beni izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz arkadaşlar. Moğolistan seyahatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Hadi bakalım. Buradan şimdi şöyle hızlı otobüs istasyonuna doğru yürüyorum. Bir an önce gidip halletmek istiyorum. Biletle alakalı, otobüsle alakalı bir problem olsun istemiyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar, benim geldiğim bus station yanlış olanmış. Buradan bir yaklaşık 2 kilometre kadar ileri gitmemiz gerekiyor. Otobüse de 25 dakika kaldı. Bilmiyorum nasıl halledeceğiz. İnternete yazınca bakın burası çıkıyor. Hatta şöyle sizlere göstereyim. New Ulanbator Dragon Terminal diyor hemen üzerinde. Lakin yanlış yerdeymişiz. Umarım bu trafik bir an önce hallolur ve yetişiriz. Argentina. Argentina. Yeah, you like. Sağ olsun, kendisi yardım ediyor bana. Thank you very much. İleri doğru gidiyoruz arkadaşlar. Zor da olsa yetiştim arkadaşlar. Son 10 dakika kala geldim. Otobüsüm burada. Gayet güzel gözüküyor. Güzel bir otobüs. Buradan şehirler arası tüm otobüsler kalkıyor. Benim gibi yanlış istasyona gelmeyin. Dragon'un arkadaşlar, yani yeni yapılan istasyonun bir 2 kilometre ilerisinde. Şöyle gözüküyor bakın. Zaten ben Google'da açıklamalara bırakayım buranın haritalardaki konumunu. Siz de rahat bir şekilde ulaşın. Şimdi buradan yaklaşık bir 6-7 saatlik yolculuk yapacağız arkadaşlar. Tüm atmosfer değişecek Moğolistan'da. 2 videodur Ulanbator'daydık. Büyük bir şehirdeydik. Şimdi buradan yola çıktığımız an gerçek Moğolistan'ımıza kavuşacağız. Ben de çok heyecanlıyım o yüzden. Toplamda ne kadar verdim? 35.000 arkadaşlar otobüs bileti için verdim. Buranın yerel para birimiyle. Taksici beyefendi de 15 dedi. Artık bir şey demedim, orada da 4 dolar yapıyor. Aslında yüksek bir meblağ oradan buraya gelmek, fakat birazcık böyle aceleyle ve hızlı hareket etmeye çalışınca artık dedim hani 1-2 doların da pazarlığını yapmayayım. Beyefendi de kazansın. Çok da iyi, sohbeti de iyi biriydi. İngiltere'de yaşamış 10 yıl boyunca kendisi. Hani burada İngilizce arkadaşlar özellikle yaşı daha büyük beyefendiler ve hanımefendiler arasında yaygın değil. Beyefendinin çok da güzel bir İngilizcesi vardı. Bana izah etti, açıkladı sağ olsun. Öyle yola doğru çıkıyoruz artık.
Thank you. I think this is your water. No. Bindik hayırlısıyla. Yolculuğa başlayalım. Şimdi bir mola yerinde durduk arkadaşlar. Yollar tek şeritli, tek gidiş, tek geliş. İşte yavaş yavaş gerçek Moğolistan başlıyor şu anda. Etraf uçsuz bucaksız ovalarla dolu. Gerçekten çok büyük bir ülke Moğolistan. Fakat şehir anlamında arkadaşlar yalnızca Ulanbator var. Bunun sebebini sizlere indiğimiz yerde anlatacağım. Neden bu insanlar kendilerini Ulanbator'a bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorlar? Neden kırsallar boş kalıyor? Aslında bunun bir sebebi var. Şöyle bir mola yeri. Güzel. İnsanlar burada bir şeyler yiyorlar, bir şeyler içiyorlar şu anda. Thank you. Ben de bir şeyler yiyeyim diye aslında niyetleniyorum ama indiğim yerde artık hallederim. Böyle yan yana farklı bir sürü burada anladığım kadarıyla restoran var arkadaşlar. Şuralarda tuvalet olması gerekiyor. Hello. What's your name? Check. Güzel. Yolculuk devam etsin bakalım. Bakın şimdi bir tuvalete geldim arkadaşlar. Hemen mola yerinin orada. Tuvaletler de bu şekilde burada. Ve karşıda da uçsuz bucaksız Moğol ovaları duruyor şu anda. Tuvaletler çok ilginç değil mi sizce de? Şöyle gözüküyor. Şimdi ben otobüsten indim. Zaten daha önce mesajlaşmıştık otelde de gelip alacaklardı buradan. Çünkü buradan birazcık mesafe uzakmış. Harhorin diye bir şehre, daha doğrusu bir kasabaya geldim. Eski başkentmiş burası. Otobüste de Yunus'la tanıştık. Kendisi burada. Burada da Hazal var. O da hemen arkada. Çok güzel denk geldi vallahi. Türk arkadaşlarla da denk gelmek ayrıca güzel oldu. Şimdi hep beraber hostele doğru gideceğiz. Ufak bir kasaba, küçük bir kasaba. Zaten çantaları atayım. Şöyle bir gezeriz etrafı. Çok açım. Umarım otelde yiyecek bir şeyler vardır. Var mıdır otelde yiyecek bir şeyler? Biz de öyle umuyoruz. Öteki türlü birazcık zor olacak gibi. Çünkü gerçekten ufak gözüküyor etraf. Otobüs bu arada yaklaşık olarak bir 6-7 saat sürüyor. Ben daha kısa söylemişti aslında internette. Fakat uzun sürüyor arkadaşlar. Yollar birazcık bozuk. Tek yön gidiş geliş. Epey bir uzun sürdü. Şimdi bakalım gidiyoruz. Burada da abimiz var. Arkadaşlar konaklayacağım yere geldim şu anda. Taksiden indik. Oldukça yakın sürdü taksiyle. Manzaraya bakar mısınız? Arkası uçsuz bucaksız ovalar arkadaşlar. Şu anda gerçek anlamda Moğolistan'dayız. Şurada farklı konaklama yerleri mevcut. Ben ortak bir alanı tercih ettim. O yüzden Ger'de kalıyorum arkadaşlar. Ger deniyor bunlara. Bizde de bunlara yurt deniyor. Bu şekilde Moğollar geleneksel arkadaşlar. Bu gerlerde, yurtlarda kalıyorlar. Tabi hava çok soğuk olmadığı için soba yakmaya gerek yok. Fakat daha soğuk bir havada gelirseniz ortada sobada yakılıyor. Şöyle sizlere şimdi içini de bir göstereyim hemen. Burada Singapurlu bir arkadaşım var. Burası arkadaşlar şöyle gözüküyor yatak.
Havlum var, nevresimim var, yorganım var, battaniyem var. Güzel, gayet güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar otelde yiyecek bir şey yokmuş. Mecburen merkeze gitmemiz gerekiyor. Merkez dediysem öyle çok da büyük bir yer değil aslında. Merkez de oldukça ufak bir yer. Singapurlu arkadaşım yürüyelim dedi. Ben Yunus'a söyledim hani siz de gelir misiniz diye. Onlar da tabii ki de gelmek istediler. Teklifimi kabul ettiler. Çünkü arkadaşlar burada bir şeyler yemek durumundayız ve etrafta gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Şu anda Moğol dağlarına bakıyoruz. Yine şu parmağımın ucunda da gerler mevcut. Burada hayvanlar özgürce dolaşıyor. Şöyle bir atmosferdeyiz arkadaşlar. Bakar mısınız etrafa? Hostelin adını da size göstereyim. Gayas Guest House diye geçiyor. Aman aman nerelere geldik nerelere. Dağlara, taşlara, Moğol dağlarına geldik arkadaşlar. Aradığım Moğolistan'a ulaştık. Bak bak kuşlar nasıl uçuyor. Burada arkadaşlar Moğolistan'da çok büyük kartallar yaşıyormuş. O kartalları da aslında görmeyi çok istiyorum. Ya umarım denk gelirse bakalım. Valla çok inanılmaz bir manzara var. Manzaraya bakar mısınız? Çok etkileyici gözüküyor şu anda her şey. Ama buz gibi buz gibi. İnşallah gece donmayız burada. Battaniye vermişler Allah'tan. Arkadaş yürüyelim dedi de ben taksiye biraz daha arkadaşlar sıcak bakıyorum şu anda. Bir bakalım bir konuşalım. Şimdi bir restorana geldik. Taksi kullandık buraya gelirken. Akşamları Yunus az önce bana söyledi. Hani pek dışarı çıkmayın demişler. Çok fazla başıboş köpek oluyormuş. Köpeklerle de aram hiç iyi değil açıkçası benim. Ve bir tane köpek gördüm yolda. Oldukça büyük arkadaşlar. O yüzden hatta burada bir şeyler yiyelim. Ondan sonra markete uğrayalım dedik. Hemen arkasından da hello guys. Hemen arkasından da tekrar hostele geçeriz. Hello. Şöyle güzel bir restoran. Burayı da hosteldeki çalışan kız arkadaşımız söyledi. Titem restoran arkadaşlar. Bakalım ürünler gelsin gösteririm size neler var neler yok. Şöyle bir kuzu kaburga söyledim. Rengi birazcık siyah geldi bize. Aynı şekilde Yunus'unki de bakın şöyle birazcık siyah. Lezzeti nasıl? Güzel. Güzel, evet. Süper, afiyet olsun. Benimki de şöyle gözüküyor. Aha bu da Singapurlu arkadaşımızın, Filipinli. Bir noodle söyledi. Şimdi arkadaşlar yemek yediğimiz yerden çıktık. Toplamda görmüş olduğunuz kuzu kaburga olarak geçiyordu. Kuzu kaburgaya ve yanında bir tane de soğuk içeceğe 26.500 Mongolya parası verdim. Bu ne kadar yapıyor arkadaşlar? 7 Amerikan doları yapıyor. 290 Türk liraya görmüş olduğunuz o kuzu kaburgaları salatasıyla yanında pirinç pilavıyla ve soğuk bir içecekle arkadaşlar 290 Türk lirasını aldım. Müthiş bir lezzetti. Gerçekten böyle son zamanlarda yediğim en lezzetli, en güzel ürünlerden bir tanesiydi. Valla çok mutlu ayrıldım buradan. Hostelde kaldığımız kız arkadaşımız önermişti burayı. Sağ olsun kendisine de teşekkür ederim. Şimdi dedik ki akşam çıkmak problem burada. Çünkü kaldığımız yeri sizler de gördünüz. Hatta tekrar gidince bir daha bakarız. Bir markete girelim. Marketten yanımıza abur cubur bir şeyler alalım ki hani gece acıkırsak herhangi bir problem karşılaşırsak problemle, bu problem tabii ki de açlıkla alakalı arkadaşlar. Şöyle atıştırmalık abur cubur bir şeylerimiz olsun. Hem de şöyle şehre bir ilk bakış atıyoruz. Şu anda şehir merkezindeyiz. Şehir diyorum lakin burası bir kasaba arkadaşlar. Bakın gerçekten çok ufak gözüküyor. Yavaş yavaş inşaatlar yapılıyor burada. Böyle dağların arasında ufak bir kasabadayız şu anda. Güzel ama ilk hissiyat olarak beğendim burayı. Güzel gözüküyor yani. Hani etrafta hiçbir şey yok ama o doğallığı, o güzelliği hissediyorsunuz. Şimdi ben bir markete gireyim. Ben de kendime abur cubur bir şeyler alayım. Ondan sonra da arkadaşlar sohbetimize devam edelim. Sizlere neden aslında Moğolistan'ın yalnızca Ulan Batur'dan ibaret olduğunu böyle söylüyorum. Şu sebeple söylüyorum. Nüfusun yarısı başkentte yaşıyor. Neden insanlar oraya gidiyor? Neden insanlar orada yaşıyor? Onlardan birazcık bahsedeceğim. Birazcık böyle Moğolistan üzerine arkadaşlar. Akşam gerimizin içinde sohbetimizi, muhabbetimizi yaparız. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Bakın karşıdan hayvanlar geliyor. Koca koca arkadaşlar. Danalar şu anda, inekler, boğalar. Belki de bunlar birer bizon.
Böyle sokaklarda geziyorlar. Bakın tam karşıda yağmur da başladı. Umuyorum ki yurdumuz su geçirmiyordur arkadaşlar. Su geçiriyorsa büyük bir problem bu. Hadi bakalım girelim markete. Kapanmadan market, alacağımızı alalım. CU Market. Bu marketi biz nereden hatırlıyoruz? Kore ve Japonya'dan hatırlıyoruz arkadaşlar. Burada da yine bu market bakın var. İnsanlar gelmiş burada oturmuş. Bir şeyler içiyorlar, bir şeyler yiyorlar. Her şey bulunuyor burada. Abur cubur anlamında. Normal bir şehirdeki markette ne varsa burada da aynılarını görüyoruz. Burada da her şey var. Herhangi bir problem yok. Güzel. Sevindim böyle olmasına. Doldururuz şimdi yanımıza abur cuburumuzu. Hani gece acıkırsak bir problem yaşamayalım diye. Yine burada diğer yerlerden alışık olduğumuz arkadaşlar dondurulmuş ürünler de satılıyor. Buradan alıp veriyorsunuz. Çalışan hanımefendi, beyefendi sizler için bunu ısıtıyor, kızartıyor. Bu şekilde halledebiliyorsunuz bu işi. Güzel. Hava acayip soğudu şu anda. Etraf bomboş arkadaşlar. Bakın şuradan şimdi yerel kıyafetleriyle bir Moğol çifti geliyor. Kıyafetlerini giymişler. Abur cuburumu aldım. Biz bunu en son nerede yaşamıştık hatırlıyorsunuz. Fuji Dağı'nın orada arkadaşlar. Yine kaldığım otel ve kaldığım bölge aynı böyle sessiz, sakin, kimsenin olmadığı bir bölgeydi. Burası da aynı şekilde şu anda. Özellikle akşam saatleri oldu mu insanlar tamamen evlerine çekiliyor arkadaşlar. Şurada ata binen beyefendiler var. Arkada inanılmaz bir gün batımı. Harika gözüküyor. Şu tam karşıda bir tane benzin istasyonu var. Hani şehirde belki de şu anda en renkli duran yer orası. Onun dışında hiçbir şey yok arkadaşlar şehirde. Karşı tarafta muhteşem dağlar. Yani burası tam anlamıyla şu anda bir doğallığın içindeyiz. Buranın nüfusu yaklaşık 15 bin, 16 binmiş fakat turistik bir bölge. Özellikle Türk turistler burayı oldukça ziyaret ediyor arkadaşlar. Çünkü Moğolistan'ın bu dağlarında, Orta Asya'da aslında ilk Türklerin kurdukları devletler, ilk Türk devletleri buralarda. Çok önemli yerlerdeyiz şu anda. Yani bizlerin kökenleri, bizlerin dedeleri buralarda arkadaşlar. Devlet kurmuşlar, buralarda yaşamışlar. Zaten bir sonraki videoda umarım bunlara hepsine detaylı bir şekilde de değineceğiz. Yağmur da başladı şu anda. Yani benim şu anda yaz mevsimindeyiz. Ona rağmen hava buz gibi ve etraf görüyorsunuz oldukça sakin. Burası acaba kışın nasıl oluyordur? Kışın herhalde arkadaşlar incin top oynuyordur burada. Tamamen buraların karla örtülü olduğunu hayal edin. Hava neredeyse eksi 40 derecelere varıyormuş. İnsanlar buralarda neler yapıyor, nasıl yaşıyor? Gerçekten çok ilginç. Yani burada olduğum süreç boyunca şu an aklımdan geçen hep bunlar oldu. Hani insanların burada yaşamaları, burada bir hayat sürdürmeleri çok çok ilginç. Ulanbator'la alakalı bir belgesel izledim. Yolda hatta otobüste izledim. Dünyanın en kirli başkenti olarak geçiyormuş arkadaşlar. Hava kirliliği anlamında. Bu belgesel yaklaşık 4 yıl önce çekilmiş. Şu anda hani durumun çok değiştiğini aslında düşünmüyorum. Aynı durum bence devam ediyor. Yine kirli bir şehir. Özellikle kışın gelirseniz o kirliliği çok daha net hissedeceksiniz. Çünkü insanlar ısınmak için arkadaşlar soba yakıyorlar, kömür yakıyorlar. Bu da muhteşem bir hava kirliliğine maalesef sebep oluyor. İnsanlar neden Ulanbator'a gidiyor? Bu aslında yerleşik düzenlerini, alışık oldukları bu kültürü, yaşadıkları yerleri bırakıyorlar. Çünkü orada aslında birazcık bizdeki İstanbul'un taşı toprağı Altındır'a benziyor bu durum. Özellikle aileler, röportajı gerçekleştiren ailelerin altını çizdiği bir konu var. Burada sağlık hizmetleri, okul, eğitim yetersiz bu tarz böyle kırsal kasabalarda, alanlarda. O sebeple arkadaşlar insanlar Ulanbator'a gidiyor. Bu da aslında kontrolsüz bir nüfus artışına sebep oluyor. Aynı şekilde bu da hava kirliliğini etkiliyor. İnsanların beklentisi, isteği benim yine izlemiş olduğum belgeselden anladığım kadarıyla bu tarz böyle ufak yerlere de arkadaşlar yatırım yapılması. Moğol hükümetinin, Moğol devletinin buralara da işte bir hastane, bir lise, bir üniversite, bir okul yapması.
Fakat hani aradan geçen 4 yılda anladığım kadarıyla çok da değişen bir durum söz konusu değil burada maalesef. O sebeple insanlar iş bulmak için, yine çocuklarının eğitimi için, daha modern, daha dünyaya uyum sağlayan bir hayat için kendilerini Ulanbator'a atıyorlar. Öyle bir durum söz konusu Moğolistan'da. Yani nüfusun %50'sinden fazlasının neredeyse Ulanbator'da olmasının aslında altında yatan sebep bunlar arkadaşlar. Yani burada evli olduğunuzu düşünün. 2 tane çocuğunuz var. Onların elbette iyi eğitim almasını isteyeceksiniz. Onlara güzel bir gelecek kurmak isteyeceksiniz. Fakat Moğolistan'ın bu dağlarında arkadaşlar, bu coğrafyada maalesef bu çok mümkün değil. Maalesef mümkün olmuyor ki sizlerle önceki 2 videoda Ulanbator'u gezdik. Hatta videonun içerisinde söylemiştim, çok şaşırdım diye, bu kadar modern bir yer beklemiyordum. Fakat Ulanbator'dan yalnızca 20 dakika, 30 dakika ayrıldıktan sonra bizleri bu manzara karşılıyor. Yani yol boyunca da böyleydi. Yine büyük bir yerleşim yok. Böyle tek tük, ufak tefek kasabalar. Her tarafta hayvanlar. Böyle bambaşka, farklı bir coğrafya burası. Şurada çay evi mi acaba orası? Sanki sondaki kelime çay yazıyor gibi. Tabii bambaşka bir anlamı da olabilir. Bakar mısınız? Kimse yok buralarda artık. Buradaki insanlar hala gerlerde yaşamaya devam ediyor. Fakat %100 hepsi de gerlerde yaşamıyor arkadaşlar. Yani yurtlarda. Gördüğünüz üzere ufak tek katlı evlerde epey bir çevremizde var. Tabii ki de o eski gelenek hala devam ediyordur mutlaka. Moğolistan yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük arkadaşlar 18. ülkesi. 1.500.000'e yakın bir yüz ölçümü var. Çok çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Komşu Rusya ve Çin. Aslında iki tarafta burada arkadaşlar baskıcı bir politika seyretmişler yıllar boyunca. Moğolistan'ın denize bir kıyısı yok. O yüzden burada aslında deniz mahsullerini çok görmüyoruz. Burada arkadaşlar küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık. Yani gittiğiniz her restoranda mutlaka güzel etler yiyebilirsiniz burada. Öyle bir şansınız var. Öyle bir durum söz konusu. Bakın gerler sol tarafta gözüküyor. Benim bu tutmuş olduğum hostelin puanı epey bir yüksekti. İnsanlar çok memnun ayrılmış. Fakat kasaba merkezi diyebileceğimiz noktadan birazcık yürüme mesafesi olarak bir 20-25 dakika sürüyor. Ama güzel, rahat bir yol. Bir problem yok yolda. Arkamızda da dağlar. Bakın burada ufaklıklar çıkmışlar dışarıya. Oyun oynuyorlar şu anda. Şuralara bir yazı yazıyorlar. Hello. 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 Mongolia. I like Mongolia. I am from Turkey. You know Turkey? Turk. Turkey, yes. Yeah, okay. Yes, baby. Okay, what's your name? Bye. Your name? Name? My name is Berk. Your name? Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ufaklıklar dünya tatlısı. Biliyorsunuz böyle Google'a falan mutlaka arkadaşlar Moğolistan yazdıysanız yahut bir yerde denk geldiyseniz böyle ufak bebekleri görürsünüz. Kalın kalın giyinmişlerdir. Yanakları böyle pembiş kıpkırmızı çıkar. Burada da aynı durum söz konusu, görüyorsunuz. Ufaklıkların yanakları kızarmış. Bakın şöyle ufacık bir market. Özellikle bu hava kirliliği konusu benim bilmediğim bir şeydi. Dünyadaki belgeselde geçen arkadaşlar, TRT belgesel yayınlamış bu arada. Hatta ben linkini açıklamalar kısmına bırakayım. Eğer ilginizi çektiyse bu konu, sizler de izlerseniz. Dünyadaki en kirli başkentmiş. Ya ben normalde ne beklerim? İşte Hindistan olabilir, Nepal olabilir, yahut Bangladeş olabilir. Farklı, biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde hani daha böyle havasının kirli olabileceğini bekleyeceğimiz ülkeler, şehirler mevcut. Fakat bu Ulanbator'muş. Bu durum beni çok şaşırttı. Hava arkadaşlar çok soğuk. Gerçekten
Bir de şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki buradaki insanların göç etmesinde şu durum da çok önemli. Bazen arkadaşlar kışlar o kadar sert geçiyormuş ki. Hatta 2020-2021 yılında bu olmuş. Buradaki tüm hayvanlar telef olmuş. Yani buradaki hayvanlardan herhangi bir şekilde maddi olarak bir kazanç sağlayamamış bu insanlar. Birçok insan da o sebeple aslında ya bu iş olmuyor ve burada artık iklim çok soğuk gidiyor. Biz şehir artık gideceğiz demişler. Bu durumda burada söz konusu. Kışların çok soğuk geçmesi. Beraber yürüyoruz şimdi burada. Moğolistanlılarla, ufaklıklarla dünya tatlıdır. Onlar alışmış tabii arkadaşlar. Çok üşümüyorlar. Biz yeni geldik. Bir de ben bu zamana kadar hep sıcak coğrafyaları gezdim. Şu anda buz gibi bir coğrafyadayız. Güzel ama soğukta gezmenin tadı da bir başka. Otel hemen sol tarafta, sağımızdaki manzaralar. Yağmur da yağmaya başladı. İnanılmaz bir atmosfer oldu arkadaşlar burada. Bizim arkadaşlar burada neden içeri girmiyorlar? Kapı mı kapalı acaba? Kapı mı kilitli? Ya. Kapıyı çekmişler, onlar da başka yerlere gidiyor. Geldik arkadaşlar hostele. Oo, yağmur bayağı hızlandı. Hadi bakalım çadırın içine girelim.
Dostlar güzel bir... Okay, I speak Turkish. Dinnet'i izledik. Moğol geleneklerine ait. Oldukça keyifliydi gerçekten. Çok güzel çalıyor beyefendi. Gırtlaktan söylüyor. Harikaydı vallahi. Mest oldum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi artık günü sonlandırma vakti. Güzel bir yolculuk oldu. Güzel bir şehre geldik. Bir sonraki videoda zaten buranın arkadaşlar önemli güzel noktalarını gezeceğiz sizlerle beraber. Şu anda artık yatış pozisyonuna geçtim. Şöyle bakın, etrafta böyle gözüküyor. Burada arkadaşlarımız var. Onlar da yatıyor. Hello guys. Merhaba. Oh, you speak Turkish. Oh. Arkadaşımız bakın Kazakistanlıymış. Türkçe iyi biliyor musun? Türkçe anlıyorum. Anlıyorsun. Aa, süper. Harika. İsmin neydi? Bakbol. Bakbul. Benim de Berk. Tanıştığıma memnun oldum. Memnun oldum. Sağ ol, eyvallah. Süper. Arkadaşımız bakın Türkçe biliyor. Bir diğer arkadaşımız da Singapurlu. O da burada. Öyle biz yavaş yavaş geceyi sonlandıralım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Hava soğuk burada. Böyle yattık. Battaniyeleri çektik.